Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ekosistem serisinin ikinci videosuyla beraberiz. Geçen videoda Arbitrum'u tanıtmıştık. Arbitrum'un özelliklerinden bahsetmiştik. Bu videoda Ethereum'a yine bir alternatif olan, ölçeklenebilirliğini sağlayan Optimizm'e bakacağız. Optimizm'in nasıl çalıştığını, altyapısında hangi projeler olduğunu, kısa bir şekilde fiyat analizini ve projenin değerlendirmesini yapacağız. Bu videoları eğer sevdiyseniz aşağıya mutlaka like tuşuna basmayı unutmayın. Beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Evet, başlayalım. Arkadaşlar, Optimizm Ethereum'un üstünde ikinci katmanlı, yani Layer 2 katmanlı bir proje. Optimizm Ethereum ana ağının güvenliğinden yararlanıp iyimser toplamalar kullanarak Ethereum ekosisteminin ölçeklendirilmesine yardımcı oluyor dediğim gibi. Bu işlemlerin güvenilmez bir şekilde Optimizm'e kaydedildiği, ancak sonuçta Ethereum'da güvence altına alındığı anlamına geliyor. Optimizm'de TVL'de 500 milyon doların üzerinde Ethereum için en büyük ölçeklendirme çözümlerinden biri olduğu gösteriliyor arkadaşlar. Arbitrum gibi. En büyüğü SNX bir türev borsası, Uniswap bir DEX, yani bir Decentralized Exchange, yani swap borsası, takas borsası ve Velodrom olmak üzere 97 protokole ev sahipliği yapıyor arkadaşlar. Velodrom'u videonun sonuna doğru biraz bahsedeceğim. Velodrom'da güzel bir fırsat olabilir. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Optimizm çok büyük bir airdrop gerçekleştirdi. 31 Mayıs 2022'de yaptı arkadaşlar. Bu geçti. Optimizm'in kurucuları kimlerdir? Şimdi Optimizm ekosistemi, OP ekosistemini büyütmeye adanmış Optimizm Vakfı tarafından yönetiliyor. Ethereum'a benzer şekilde kar odaklı değil, kamu yararı olmayı amaçlayan bir proje arkadaşlar. Bu tamamen bağışlar ve hibelerle finanse ediliyor ve sürdürülebilirliğini teşvik eden bir altyapı üretme sözü veriyor. Şimdi 4 temel ilke etrafında birleşiyor. Basitlik, pragmatizm yani faydacılık, sürdürülebilirlik, iyimserlik arkadaşlar. İkinci katmanlı çözümler Layer 2 katmanlı bir çözüm oluştururken minimum hareketli parça sayısını hedefliyor. Pratikte bu mümkün olduğunda kanıtlanmış. Ethereum kodunu, altyapısını kullanmak anlamına geliyor. Mümkün olduğunca basit ve doğrudan mevcut bir kod tabanlarıyla çalışıyor arkadaşlar. Bunları amaçlıyor. Kullanıcılara gerçek dünyada bir fayda sağlamayı amaçlıyor. Bu nedenle yinelemeli olarak inşa etmeyi, EVM, eşdeğerliği gibi, yani Ethereum sanal makinesi gibi geçen videoda bahsetmiştik, özellikleri kademeli olarak uygulamayı amaçlıyor arkadaşlar. Bunun tasarım süreci ise uzun vadeli sürdürülebilirlik fikri etrafında birleşiyor. Bloklar Layer 2, yani Katman 2 Optimizm üzerinde inşa edilip yürütülürken kullanıcı işlemleri ise toplu olarak toplanıp Layer 1, yani Katman 1 Ethereum'a gönderiliyor arkadaşlar. Layer 2'nin mempool'u yoktur. Mempool ne demektir? Bakın burada gösterdim size mempool'u. Henüz onaylanmamış blok zinciri nodlarında bekleyen işlemlerin karşılandığı yerdir. Yani emir veriyorsunuz, işleme geçmeden önce mempool'daki bekleme sırasına göre otomatik olarak katılıyor. Layer 2'lerde ise mempool olmuyor arkadaşlar. Mempool denilen bir şey olmadığı için direkt reddediliyor veya işlemler olmuyor. Bu Ethereum konsensus mekanizması aracılığıyla güvenliği sağlarken sorunsuz bir kullanıcı deneyimini garanti ediyor. Piyasada kaç tane Optimizm parası var? Optimizm 3 seçim bölgesi için değer üretildiği bir ekosistem yaratmayı amaçlıyor. Belirteç sahipleri sıralayıcı gelirinin verimli bir şekilde yeniden dağıtılması yoluyla değer kazanıyor. Kullanıcılar, katkıda bulunanlar ve inşaatçılar, inşa edenler geriye dönük kamu malları finansmanından değer alıyorlar ve kullanıcılar topluluk üyeleri devam eden airdroplardan ve proje teşviklerinden devamlı olarak gelir elde ediyor. Yani topluluğa odaklı bir proje olduğunu buradan da bir kez daha açıklamış olduk. Jeton dağıtımını ben size şöyle grafikte daha özet şeklinde hemen geçeyim. Ekosisteme %25, airdroplara %19, temelde katkıda bulunanlara %19, yatırımcılara %17, RPGF'lere ise %20 ayrıldı. Yani geriye dönük kamu finansman mallarına.
Optimizm analiz kısmına geldiğim zaman burada kaç kişi optimizmi tutuyor aslında bunu görüyoruz. Mesela 0 ile 1000 dolar arasında %96 diyor bakın. 1000 dolarla 100 bin dolar arasında %3 diyor mesela. 100 bin dolarda %0.09'luk bir kısma denk geliyor diyor. Bu Mayıs 2023'e kadar olan metrikler arkadaşlar, onu belirteyim. While Holdings, balinalar ne kadar tutuyor diyor. Bakın %77 olarak balinalar tutuyor bu projeyi. %22 olarak da diğer kullanıcılar tutuyor diyor. Bunun tabi ayı sezonunda olmamızla çok alakası var. Balinalar parasını nasıl yöneteceğini bildikleri için burada daha çok hold ettiklerini, ileride kazanmayı umarak bunu tuttuklarını görebiliyoruz. Bakın burada traders'ların, holders'ların oranlarını da gösteriyor size. Şöyle optimizm ağı nasıl güvence altına alınır? Optimizm toplamalarını kullanıyor. Yani iyimser toplamaları kullanıyor. İkinci katman blok zincirindeki işlemleri güvenilir bir şekilde kaydedebiliyor. İşlemlerin periyodik Merkle köklerini birinci katman blok zincirine yayınlayabiliyor. Harici doğrulayıcılar bu Merkle köklerini doğruluyor. Bu da iyimser toplamalarda çalışan ikinci katmanlardan genellikle bir hafta kadar para çekmeyi geciktiriyor. Sonuç olarak optimizmi nereden satın alabilirsiniz? Optimizmi Binance, Huobi, KuCoin, Gate.io, Bybit, Coinbase'te mevcut. Optimizm Coin ise geleceğe yönelik pozitif bir bakış açısı sunduğu için yani projelerin finansmanında kullanılabiliyor ve bir yatırım aracı olarak görülebiliyor. Yani bu yatırımı yapmadan önce araştırmanızı detaylı bir şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Ben size özet bir şekilde sunmaya çalıştım. Şimdi optimizm altyapısında çalışan bir projeden size örnek gösterecektim. Bu projelerden bir tanesi, bakın DeFi Lama sitesine geliyorsunuz. DeFi Lama. Bu siteyi aşağıya zaten koyarım, bakarsınız. Burada bütün blockchain'lerin altyapısındaki projelerini ve TVL yani kilitli olan ne kadar para varsa onu görebiliyorsunuz. Bakın optimizme geldiğimiz zaman burada en çok TVL'i 189 milyon dolarla Velodrome almış arkadaşlar. Velodrome şu anda Binance'ta yayımlanmadı. Ben ileride Binance'ta yayımlanacağını düşündüğüm projelerden olarak görüyorum Velodrome'u. Yarın bir gün daha büyük yani Binance gibi borsalara geldiği zaman yani ben kişisel olarak kendi düşüncem daha güzel fiyatlara ulaşacağını düşünüyorum. Şimdi çok kısa optimizmin ve Velodrome'un bir analizine bakalım. Ondan sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Bakın şöyle baktığımız zaman haftalık grafikte, bakın haftalık grafikte halen yükselen dipler yaptığını görüyoruz. Bakın her dip bir önceki dipten yüksek olmaya çalışıyor. Bakın şuradan baktığınız üzere her dip, şöyle gelelim tekrardan. Evet, bakın her dip bir önceki dipten yüksek olmaya çalışıyor ve her zaman oradan bir tepki alıyor. Bir tepki aldığı için hep oradan bir yukarı atıyor. Bakın RSI artı, yani RSI Swing indikatörümüzde buradan dönüş yapmış durumda. Tabii nereye kadar gidebilir? Bitcoin şu an 30 bin doların üstüne çıktı. Yani kişisel olarak düşünürsek optimizm yani 3.2 dolar tepesiydi. Buradan 2 kat yapabilir mi? Bir kilit açılımı olduğu için buradan bir düşüş yaşamıştı. Ben şuradaki düşüşe benzetiyorum buradaki olayı. Yani böyle tekrar bu şekilde böyle gelip belki buradan 4-5 dolarlara çıkarsa şaşırmam. Ama tamamen piyasanın şartlarına göre bu değişir arkadaşlar. Olmayabilir. Yani buradan tekrar bu şekilde gelip tekrar yerine de gelebilir. O yüzden yatırımlarınızı dikkatli olarak yapın. Tüm parayla asla girmeyin arkadaşlar. Velodrome'a bakalım. Velodrome'da şu an OKEX'te, MXG'de listeli ve Gate.io'da listeli. Bakın 0.092 bir fiyatı var şu an Velodrome'un. Şöyle geldiğiniz zaman mesela şöyle Coin Market Cap'e geldiğiniz zaman arkadaşlar Velodrome yazdığınız zaman, Velodrome Finance yazdığımız zaman bakın supply'ının yani toplam arzının 400 milyon, max supply'ının gene 400 milyon, dolaşımda olan arzının ise 141 milyon tane olduğunu görüyoruz. Yani %35'i dolaşımda şu an. 38 milyon dolarlık çok düşük bir market cap'e sahip arkadaşlar. Yani bence buradan gerçekten hani yarın bir gün yükseliş olursa bu fiyatları 1 dolarda görürsem hiç şaşırmam. Onu söyleyeyim size. Hani şu an fiyat analizine gelirsek bakın çıktığı yer zaten 0.25'ti.
Oradan yani çıktığından beri, bu haftalık grafik bu arada, yaşadığı düşüşe bakarsak %75 kadar bir düşüş yaşamış. Buradan tekrardan 0.25'lere doğru piyasa böyle güzel devam ettiği sürece ben geleceğini kişisel anlamda düşünüyorum. Gelmeye de bilir ama piyasa daha kötü olursa bunlar daha da aşağı gidebilir. Bunları lütfen göz önünde bulundurarak tüm parayla asla yatırım yapmayın arkadaşlar. Sonra pişman olmayın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz, bu tarz projelerin dediğim gibi devamının gelmesini istiyorsanız beni aşağıdan likelayıp yorum atmayı mutlaka unutmayın. İstediğiniz projeler varsa da yazabilirsiniz. Diğer adreslerimi aşağıya bırakıyorum. Beni TikTok'tan, Twitter'dan ve diğer sosyal medya adreslerimden de mutlaka takip edin dostlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.